Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Doktor Azer Ulu. Bugün evlilik sonrası cinsel yaşamla ilgili merak edilen soruları cevaplandırmak istiyorum. En çok merak edilen de birbirimizi aşkla seviyoruz, birbirimize çok tutkunuz, birbirimize aşığız ama evlendikten sonra da cinsel hayatımız bu şekilde devam edecek mi? Cinsel hayatta birbirimizi mutsuz edersek bu bizim aşkımıza ve evliliğimize nasıl yansıyacak? İşte cevaplar. Bizim toplumumuzda kız çocukları ve erkek çocukları evlenmeden önceki ilk cinsel eğitimlerini ne yazık ki doğru kaynaklardan elde edemedikleri için cinsellik konusunda doğru bilgilere, yanlış hurafelere, yanlış cinsel mitlere inanarak başlıyorlar. Ve birbirlerini çok sevdikleri için birbirlerini de cinsel hayatta çok mutlu edeceklerine inanıyorlar. Ama cinsellik sevgi gibi bir şey değildir. Bu aşk ve tutkuyla yapılan bir şeydir. Kız çocukları kendi bedenlerini tanıyıp partnerlerine yani eşlerine hangi bölgeleri erojen, hangi bölgelerinden haz alıyorlar, bu konuda onları yönlendirirlerse cinsel yaşamları keyifli, mutlu bir birlikteliğe dönüşecektir. Diyelim ki bu konuda eğitimsiz ve ilk birleşme sonrası hayal kırıklığına uğradı. İşte o zaman vakit kaybetmeden, ilişkisel çatışmalar boyutuna ilerlemeden bir cinsel terapistten yardım ve destek almalılar. Erkek penceresinden baktığımızda olay ne? Erkek çocukları da ne yazık ki cinsellikle ilgili ilk bilgilerini yakın arkadaşlarından, internetten, ne yazık ki hard pornolardan öğreniyorlar. Kadın cinselliğine dair bildikleri şeylerin yanlış, kulaktan dolma şeylerle hareket ettikleri için penis-vajina birlikteliği sırasında kadını orgazma ulaştırabileceklerini düşünüyorlar. Aslında penisin karşılığı vajina değil. Yani onlar penisleriyle haz alırken vajina içinde penetrasyon sırasında, git-gel hareketleri sırasında kadının orgazm olacaklarını ya da işte izledikleri o hard porno videolarda çığlık çığlığa olan kadınların durumuna eşlerini getireceklerini zannediyorlar. Ama cinsellik böyle bir şey değil. Gerçekte bu boyutta yaşanan bir süreç de değil. Kadının cinsel organı klitoris ve bazı bedeninde erojen bölgeler var. İşte bu bölgelerin uyarılmasıyla istek, uyarılma, heyecanlanma safhası yani ön sevişme evresinin uzamasıyla birbirlerine karşılıklı paylaşımlarıyla kadını işte bu hazzın en tepe noktası klitoris uyarısıyla beraber orgazma taşıyabilirler. Yani kısacası birbirinizi sevmeniz demek çok güzel cinsellik yaşayacağınız anlamına gelmiyor. Öncelikli olarak bir kadının cinsel yanıt siklusunu, bir erkeğin cinsel yanıt siklusunu bilmek gerekiyor. Bu kız çocukları açısından da ya da yeni evlenen kadınlar açısından da erkek penceresinden baktığımızda erkek her daim hazır, erkek her daim sertleşir, erkek her daim boşalır gibi bir algı oluşuyor. Ama aslında öyle değil. Onların da performans kaygıları oluyor. Yani ereksiyonunu uzun süre koruyabilecek mi? Eşine haz verebilecek mi? Onu orgazm edebilecek miyim? Ya da tam tersi bunu bilmeyen ne yazık ki, hani bunu da bilmeyen o kadar sayıda çift var ki, o nedenle de gerek kadının gerek erkeğin evlenmeden önce ilk cinsel eğitimlerini doğru kaynaklardan, doğru kişilerden almaları son derece önemlidir. Cinsel hayat evliliğin en temel direklerinden biri. Mutlu bir cinsel yaşam, mutlu bir evlilik, mutlu çocuklar ve mutlu toplum demek. Aslında o kadar birbiriyle bağlantılı ki zincir. Evlilik öncesi kendinizle ilgili bir problem olduğunu düşünüyorsanız, erkeklerde genellikle genç yetişkinlerde erken boşalma sorunları ya da çok nadiren de olsa ereksiyon problemleri yani bu tarz cinsel fonksiyon bozuklukları görülüyor. Evlenmeden önce ne yapmalı? Önce altta bir organik bozukluk var mı? Damar tıkanıklığı, varikosel, hormonal problemler gibi bir üroloğa başvurmalı. Androloji ile ilgilenen bir ürolog size bu konuda yardımcı olacaktır. Organik herhangi bir probleminiz yok. O zaman bu alanda çalışan psikologlar, kadın doğum uzmanları, ürologlar, cinsel terapistlerden evlenme öncesi mutlaka destek almalılar. Kadın penceresinden baktığımızda bu coğrafyada kadının ne yazık ki cinsel deneyimi, eğitimi, tabuları, sosyal ahlaki baskılardan ötürü kız çocuğu zaten ilk geceye otomatik olarak korkarak bakıyor. Bunun aslında hiçbir organın işlevini yaparken
ağrı, acı duymayacağını bilmediği için zaten ya çoğu vajinismus oluyor, vajinismus olmayan ağrılı cinsel ilişki yaşıyor, ağrılı cinsel ilişki yaşamayan ileride yıllar sonrasında cinsel isteksizlik, orgazm olamama veya başka fonksiyonel bozukluklarla karşı karşıya kalıyorlar. Yani süreci bozmadan, eğer böyle bir korkunuz varsa, kendi kendinizi, bedeninizi tanımıyorsanız bununla ilgili kitaplar okuyun. Klitorisinizi keşfedin. Bedeninizdeki erojen bölgeleri keşfedin ki bunu evlilik yaşantınıza, partnerinize taşıyabilirsiniz. Yine bu konuda mutlaka uzmanlardan evlilik öncesi danışmanlık alın. Nihayetinde evlenmeden önce bu tarz eğitimleri almadınız. Belki de yeni evlisiniz ya da yıllar geçti üstünden. Açık iletişim çok önemli çiftler arasında. Kendi içinizde problemlerinizi büyütmek yerine eşinizle, partnerinizle sorunlarınızı paylaşın. Birlikte yol alabilmek, çift tedavisi, çift terapisi size çok olumlu sonuçlar getirecek. Tedavisi mümkün. Lütfen ertelemeyin. Mutlu, sağlıklı bir güzel cinsel yaşam diliyorum.